Ben Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok zarif, çok hoş bir örgü modeli. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım. Modelimde kullanacak olduğum ipim gördüğünüz gibi bir bebe yünü arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Dilerseniz renk kodunu da gösterelim. Şöyle ve şiş numaralarım ise 3,5 numaralı şişler arkadaşlar. Hemen ipimi ve şişimi alarak modelimin yapım aşamasına başlıyorum. Öncelikle ilmek atarak modelime başlayacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Modelim 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Lastik istemeyen bir örgü modeli. Evet. Hızlıca atıyorum ilmeklerimi. Şöyle bir sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek üzerinden gösterelim. Evet. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Modelimin birinci sırasındayım arkadaşlar. İlk ilmekten sonraki ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Sonrasında ipimi kendi tarafıma alarak takip eden ilmeği örmeden alıyorum ve aynı zamanda şöyle bir kez başına doluyorum arkadaşlar. Yani bir tane örmeden aldım, bir tane de artırma işlemi yaptım. Bir ilmek ters, bir ilmek bakın örmeden alıyorum ve şişimin başına bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyorum ve şişimin başına doluyorum. Modelimin ilk sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. İlk ilmekten sonraki ilmeği arkadaşlar ters bir şekilde örmüştük. Aynı şekilde bitmesini istiyoruz. Bakın son ilmeğimden bir önceki ilmeği ters bir şekilde örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Bakın. Devamında gelen ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Takip eden bakın 2 ilmeğim var. Bir kez dolamış olduğum ve örmeden almış olduğum ilmeğim. İp kendi tarafımda, yine bu 2 ilmeği örmeden alıyorum ve bir kez daha şişimin başına doluyorum. Yani birinci sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Bir ilmek ters, devamında gelen 2 ilmeği beraberce örmeden alıyorum ve şişimin başına doluyorum. Bir ilmek ters, bakın şu şekilde alıyorum ve buradaki ilmek sayım 3 tane oluyor arkadaşlar. Farklı bir model arkadaşlar. Fakat oldukça şık duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Şöyle dolayalım ve son ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Modelimin 3. sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeğimi yine ters bir şekilde ördüm. Devamında bakın 3 tane ilmeğim var. İp kendi tarafımda. Yine bakın bu 3 ilmeği örmeden alıyorum. Şişimin başına yine doluyorum. Buradaki ilmek sayım 4 oldu. Son kez aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar.
3 sıra boyunca aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bir sonraki sıramızda değişiklik olacak. Evet. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve modelimin 4. sırasına geçiyorum. Bir sonraki sıraya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden küçük bir yorum rica ediyorum. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek, bir yaprak olabilir arkadaşlar. Nokta dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum burada. Devamında gelen ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Buradaki 4 tane ilmeğim var. Bakın bu 4 ilmeği birlikte hepsini beraberce düz bir şekilde örerek kesiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimin katı açıldı burada. Evet. Diğer ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Yani aslında burada bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyoruz. Bu 4 ilmekleri toplu halde örerek kesme işlemi yapıyoruz ki ilmek sayımız tekrar aynı sayıya denk gelsin. Evet. Bütün ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. Şu an şöyle bir görüntümüz var. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırama geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Evet. Bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde ördüm ve bir sonraki sırama geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bütün ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi düz olacak şekilde ördüm. Bakın. Buraya düz örgümüzü ördüğümüz zaman buradaki kabartmalı model çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkıyor, fark ettiyseniz. Şimdi son olarak bir kez daha ters olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ben ters düz olacak şekilde 4 sıra düz örgü uyguladım. Sizler dilerseniz bunu 6 yapabilirsiniz, 8 yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan modeli aynı şekilde kuracağız arkadaşlar. Modelin ilk sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters bir şekilde ördüm.
İpi kendi tarafıma alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum ve bir kez şişimin başına doladım. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyorum ve ipi şişimin başına doluyorum. Evet, modelimin birinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırasında yine aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Evet, bakın. Bir ilmek ters örüyorum. Devamında gelen 2 ilmeğim örmeden almış olduğum ilmek ve yine örmeden alıyorum şişimin başına dolayarak. 3 sıra bu şekilde işlem yapıyorduk. Ve son ilmeğimi de ördüm. Bir sonraki sıramıza geçiyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Devamında giren 3 ilmeği beraberce yine örmeden alıyorum ve şişimin başına doluyorum. Buradaki ilmek sayım 4 tane oluyor. Evet. Aynı işlemleri uyguluyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki sırama geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında giren ilmeğimi düz. Sonrasında bu 4 ilmeği beraberce birlikte toplayarak yine düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Yani bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Aynı zamanda ilmeklerimi başlamış olduğum ilmek sayısına tekrardan geri indiriyorum arkadaşlar. Çok da hızlı ilerleyen bir örgü modeli arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olalım. Evet. Bu şekilde bakın. Şimdi tekrardan bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz olacak şekilde 4 sıra yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ben 4 sıra yaptım. Dediğim gibi tercih meselesi. Sizler dilerseniz bunu çok daha fazla yapabilirsiniz. Ben daha öncesinde kamera arkasında büyük bir parça örmüştüm. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Şöyle bakın. Şunları alalım. Bakın bu da beraberce örmüş olduğumuz bir parça. Aynı ip arkadaşlar. Aynı şiş numarasıyla ördüm. Şöyle görüyorsunuz, oldukça güzel, şık duran bir model. Arka kısmını da göstermek istiyorum. Kenarlarımız bu şekilde. Evet. Modelimizden neler yapabiliriz arkadaşlar? Modelimizden her türlü yelek modelleri olabilir. Bayan yelek modelleri, çeyizlik yelek modelleri, bebek yelek modelleri, aklınıza gelebilecek her türlü örgü modeli olabilir aslında. Bebek örgülerine çok yakışır. Zaten görüyorsunuz, kabartmalı bir model olduğu için gayet şık duruyor. Hırka, atkı, bere, şapka, süveter gibi
modeller de çok hoş olur. Bayan yelek modellerini nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Alt kısmına bu şekilde model uygulayıp üst kısmını sadece düz olarak da yapabiliriz. Dilerseniz tabii ki bu şekilde de çıkabilir model. Hiç fark etmez. Tamamen dediğim gibi tercih meselesidir. Fakat her türlü örgüye yakışan muhteşem bir örgü modeli oldu bence. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz modelimi beğendiğiniz anlamına gelir bu. Sevdiklerinizle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmezseniz de çok sevinirim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.